Yeni yılın ilk saatleri. Dünyanın eğlence merkezi olarak bilinen Las Vegas'ta yine dünyanın en tanınan isimlerinden biri olan Donald Trump'ın otelinin önü. Giriş kapısında ise son yılların en sansasyonel simalarından olan Elon Musk'ın Tesla'sı tarafından üretilen Cybertruck park etmiş. Las Vegas'ın, Donald Trump'ın ve Elon Musk'ın aynı karede olduğu bu an Amerika için yeni bir başlangıç gibi görünüyor. Ta ki kısa süre içinde gökyüzüne doğru yükselen metal borular, havai fişekler ve gaz kapsüllerine kadar. Otelin önündeki Cybertruck patladığında akla ilk gelen aracın bataryasının havaya uçtuğuydu. Ama öyle olmadı. Önce Elon Musk, ardından FBI patlamayı terör saldırısı olarak niteledi. Peki bu olay iddia edildiği gibi travma yaşayan eski bir Amerikan askerinin kişisel eylemi miydi? Yoksa Amerikan yerleşik düzeninin Trump ve Musk'a mesajı mıydı? Gelin bu soruya birlikte yanıt arayalım. Kimine göre günah şehri, kimine göre zamanın nasıl geçtiğinin anlaşılmadığı bir eğlence merkezi. Kumarhaneleri ve gece hayatıyla bilinen Las Vegas, yeni yılın ilk sabahına bambaşka bir hikayeyle uyandı. Yaşananları daha iyi anlatabilmek adına adım adım gidelim. Önce olay yerine bir göz atalım. Burası bir kez daha Amerikan başkanı seçilen Donald Trump'ın oteli. 2008 yılında açıldı. 64 katlı. 1200'ün üzerinde odası var. Bölgenin en lüks merkezlerinden biri. Şimdi kapının hemen önüne bakalım. Kimilerine göre dünyanın en güzel arabalarından biri, kimilerine göre hilkat garibesi. Elon Musk'ın şirketi Tesla tarafından üretilen Cybertruck'tan bahsediyoruz. Musk bu aracın dünya otomotiv endüstrisini değiştireceğini iddia ediyor. Hatırlanacağı üzere lansmanında sağlamlık testini elindeki balyozu aracın camlarına ve kapılarına indirerek yapmıştı. Gelelim olay anına. Güvenlik kamerası görüntülerinde saati göremediğimiz için tam vaktini söylemek zor. Ancak polis kayıtlarına göre sabah 8:15 civarı. Tesla Cybertruck bir anda alev topuna dönüyor ve çok güçlü bir patlama meydana geliyor. Göğe doğru yükselen alevlerle birlikte havai fişek gibi patlayarak ilerleyen maddeler de rahatlıkla seçiliyor. Haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği bu görüntülerin ardından ilk etapta herkesin aklına benzer bir senaryo geldi. Cybertruck nihayetinde elektrikli bir araçtı ve daha önce de bu tür araçlarda bataryaların patladığı olmuştu. Haberlerde genel olarak bu detay üzerinde durulurken ilk tepki Elon Musk'tan geldi. Musk aynı zamanda sahibi de olduğu eski adıyla Twitter, yeni adıyla X platformunda patlamanın bataryadan kaynaklı olmadığını düşünüyoruz. Ekip arkadaşlarımla konuyu inceliyoruz diye yazdı. Bu sırada sosyal medyada bazıları komplo teorisine varan söylemler bir anda yayılmaya başladı. Çünkü bu patlama olduğunda zaten halihazırda Amerikan kamuoyu alarm durumundaydı. Çünkü saatler önce New Orleans'ta bir araç kalabalığın arasına dalmıştı. İddialara göre önce yayalara çarpan saldırgan, araçtan indikten sonra da rastgele ateş açmaya başlamıştı. Olayda 15 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Bu saldırıda ilginç bir detay daha vardı. İddialara göre saldırganın aracının arkasında DAEŞ bayrağı asılıydı. Ki daha sonra bu bayrağın kasıtlı olarak saldırıdan sonra araca takıldığı öne sürüldü. Haliyle Cybertruck'ın havaya uçması ve Elon Musk'ın bataryadan kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz mesajı, olayı giderek terör saldırısı ihtimaline yaklaştırdı. Amerikan medyası bu arada ilginç detaylara ulaşmıştı. Aracın içinde ölen bir kişi vardı ve kimliği de ortaya çıkmıştı. Ayrıca hem bu araç hem de New Orleans saldırısındaki kamyon aynı uygulama üzerinden kiralanmıştı. Derken FBI yeni bir açıklama yaptı ve terör saldırısı üzerinde durduklarını söyledi. Ellerindeki verilere göre bunun bir DAEŞ saldırısı olup olmadığı ya da New Orleans saldırısıyla bağlantısı bulunup bulunmadığı net değildi. Elon Musk da boş durmadı. Ekibiyle yaptığı toplantının ardından bir kez daha tweet attı. Olayın bir terör saldırısı olduğunu duyurdu. Musk'a göre aracın içi havan, gaz, havai fişek ve çelik bilyelerle doldurulmuştu. Sadece bu iddiaları paylaşmakla kalmadı Musk. Aracının ne kadar sağlam olduğunu ve saldırının etkisini nasıl en aza indirdiğini de anlattı. Kalın kafalı kötü adamlar terör saldırısı için yanlış araç seçti dedi. Ona göre Cybertruck patlamanın etkisini kısıtlamış ve basıncı yukarı doğru yönlendirmişti. Böylece hemen kapının önünde durmasına rağmen otel lobisinin cam kapıları bile kırılmamıştı. FBI de bu sırada basın mensuplarına yeni bir bilgilendirmede bulundu. Evet, Trump Otel'in önündeki olay bir terör saldırısıydı.
Ancak iddia edildiği gibi bu diğer saldırıyla organize ilerleyen bir olay değildi. FBI öyle bilgiler veriyordu ki sanki bu olay çok basit ve sıradan bir işti. Önce senaryonun FBI tarafından yazıldığı kısmı size aktaralım. Sonra kimileri için komplo teorisi, kimileri için gerçeğin ta kendisi olan seçeneklere göz atalım. FBI'ye göre saldırıda bir kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Ölen kişi aracın içinde olan saldırgandı. Hatta sonradan ortaya çıkan bilgilere göre saldırıdan yaklaşık 2 saat önce kafasına silahla ateş etmiş ve hayatını kaybetmişti. Geride zaman ayarlı bir düzenek ve bir de mektup bırakmıştı. Colorado doğumlu 37 yaşındaki Livelsberger uzun yıllar önce Amerikan ordusunda görev almıştı. 2006'da özel kuvvetlerde iletişim uzmanıydı. Daha sonra Amerika'nın Avrupa'daki en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Almanya'ya gitti. Yıllar içinde çok farklı görevler üstlendi. 2024 itibariyle Amerikan ordusundaki görev kağıdına uzaktan ve otonom sistemler yöneticisi olarak yazılmıştı. Ordudaki görevi sırasında ateş altında gösterdiği cesaretten dolayı cesaret nişanı, muharebe piyade rozeti ve cesaret madalyasıyla 2 bronz yıldız almış yeşil bereli bir askerdi. FBI'ye göre patlama öncesinde kafasına silahla ateş eden ve vücudu tanınmayacak halde yanan saldırganın kimlik teşhisi üzerindeki dövmelerden yola çıkılarak yapılmıştı. Ayrıca Livelsberger'ın kişisel eşyaları ve araçta bulunan diğer her şey de küle dönmüştü. Tam da bu noktada ilginç bir gelişme yaşandı. Her şey kül olmuştu olmasına ama FBI aracın içinde bir de mektup bulduğunu açıkladı. Buna göre Amerikalı çavuş saldırı öncesinde aslında bunu neden yaptığını anlatmıştı. Tesla Cybertruck'ı kullanan Matthew Livelsberger'ın mektubu Amerika için uyandırma çağrısı başlığını taşıyordu. Saldırgana göre imza attığı eylem bir terör saldırısı değildi. Yakından tanıdığı asker arkadaşlarını kaybetmişti ve bu ona büyük bir acı veriyordu. Zihnini temizleme ihtiyacından bahsediyordu çavuş Livelsberger. Bu nedenle bir uyandırma çağrısı yapmaya karar vermişti. Amerikalıların dikkatini ancak gösterilerin ve şiddetin çekebildiğinden dem vuruyordu. Bu nedenle kendisi de bu yolu seçmişti ve havai fişeklerle, patlayıcılarla yapılan bir gösteri, vermek istediği mesaj için biçilmiş kaftandı. Mektubun sonunda dikkat çekici bir cümle daha vardı. Buna göre saldırgan, Trump ve Elon Musk'a destek verdiğini de söylüyordu. Amerikan kamuoyu bu mektubu pek de dikkate almadı. Onların kafasında farklı senaryolar vardı. Ama FBI ısrarcıydı. Çavuş Livelsberger zorlu görevlerden başarıyla çıkmıştı ama yine de travma sonrası stres bozukluğu yaşamaktan kurtulamamıştı. Amerikan ordusu da benzer açıklama yaptı ve kendi kayıtlarına göre söz konusu saldırganın dosyasında travma sonrası stres bozukluğu yaşadığına dair notlar olduğunu duyurdu. Ülkenin en etkili 2 kurumundan gelen açıklamalara göre Trump'ın otelinin önündeki saldırı travmalar yaşayan bir askerin intihar vakasından başka bir şey değildi. Gelelim madalyonun diğer yüzüne. Gerçekten de söz konusu saldırı kişisel bir eylem miydi yoksa işin içinde iş mi vardı? Amerikan sosyal medyasında yüz binlerce paylaşım söz konusu saldırıyla farklı bir mesaj verildiğine işaret ediyordu. Her şeyden önce hem Las Vegas hem New Orleans saldırılarının ortak bir askeri geçmişi vardı. Hatta aynı askeri üs içerisinde yıllarca birlikte çalışmışlardı ve terör saldırısı için kullandıkları araçları da aynı uygulama üzerinden kiralamışlardı. Bunca tesadüfün üzerine bir de neredeyse eş zamanlı bir saldırı yaşanması iki olay arasında bağlantı ihtimalini bir hayli güçlendiriyordu. Ancak böyle düşünenlere göre asıl mesele saldırganın kimliği değildi. Saldırılan yerle ilgili simgeler olayın asıl üzerine düşünülmesi gereken kısmıydı. Öncelikle burası bir kez daha Amerikan başkanı seçilen Donald Trump'ın ismini taşıyan bir oteldi. Trump resmi olarak henüz görevi devralmamıştı ama geldiğinde neler yapacağına dair önemli işaretler vermişti. Başkan Amerika'nın güvenlik yapısından bir hayli şikayetçiydi. Bunda pek de haksız sayılmazdı. Çünkü daha birkaç ay önce miting sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırgan basit bir şekilde yakalanabileceği halde bu yol tercih edilmemiş ve öldürülmüştü. Ayrıca yine bu süreçte Trump birden fazla kez suikast girişimine uğramıştı. Bunlar aklımızda kalan son örnekler. Ancak Trump'ın ajandası bir hayli kabarık. Kişisel gerekçelerle yargıç karşısına çıkarılması, evinin ve iş yerlerinden aranması, kimi özel eşyalarına el konması gibi olayları unutmuş değil. Sadece Trump değil mesele. Bir de Elon Musk tarafı var. Tesla'nın sahibi. Twitter'ı aldı ve ismini X olarak değiştirdi. Ve seçim döneminde Trump'a eşsiz bir destek verdi.
Kimilerine göre Trump'ın zaferinde aslan payı Elon Musk'a aitti. Trump da onun hakkını teslim etti ve yeni yönetim için onu kendi A takımına dahil etti. Musk'a kamu kurumlarındaki harcamaları denetleyecek Hükümet Verimlilik Departmanı'nda başrolü verdi. Amerikan toplumunun geneline göre otelin önünde patlatılabilecek onlarca, yüzlerce araç varken Tesla ve Cybertruck seçilmesinin arkasında Trump-Musk birlikteliğinin bir uyarısı vardı. Eğer Amerika'nın mevcut düzeni ve kimi alanlardaki kurucu ayarlarıyla oynanırsa bunun sonuçları olacağı mesajı veriliyordu. Ne Trump ne Elon Musk bundan korkacak ve geri adım atacak gibi durmuyor. Zaten saldırıların ardından Trump'ın "yaşananlardan utanıyorum. İstihbarat, güvenlik ve adalet bürokrasisi çürümüş durumda. Göreve geleceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum" mesajını paylaşması aslında yakın gelecekte Amerika içinde suların durulmayacağının, aksine çok daha hareketli günler göreceğimizin işareti. Amerikan toplumundaki değişim için de bir not aktaralım. Son yıllarda bireysel silahlanma rekor seviyede artıyor. Vatandaşlar sadece silah almakla kalmıyor, yeraltı sığınakları yaptırıyor. Makarna, su, ilaç ve kuru gıda maddeleri stokluyor. Ve ilginç şekilde Amerikalılar buna sebep olarak iç savaş riski görüyor. Amerikan toplumu ülkede sınıfsal bir çatışma başlayacağı ve bir noktadan sonra durdurulamayacağı tezini satın almış durumda. 2025 yılı Amerika için son derece ilginç olaylara sahne olma potansiyeline sahip. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Trump'ın otelinin önündeki patlama eski bir askerin kişisel sebepler nedeniyle intiharı mıydı, yoksa hem Trump hem Elon Musk'a bir mesaj mıydı? Amerikan müesses nizamıyla Trump ve ekibi arasında yaşanması muhtemel bir güç savaşında kimin galip çıkacağını düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Yeni yılın ilk saatleri. Dünyanın eğlence merkezi olarak bilinen Las Vegas'ta yine dünyanın en tanınan isimlerinden biri olan Donald Trump'ın otelinin önü.